Burada kendi iç kamuoyunda saklayamaz bunu. Çünkü cenazeler kalkacak. Gelecek, tabutlar gelecek. Ve orada artık dünya kamuoyunun önünde bir tören veya işte bir şeyler yaşanacak. Şu ana kadar hiç yapmadı bu arada. İlk defa İsrail askeri ölmüyor. Yüzlercesi öldü 4 aslında. tane Ama askere şöyle. yapmıştı. 1-1, 2-2, 5-5, 4-4 yapıyorlar. Getirir mi? Tören düzenler Şöyle. mi hocam? Düzenlemişti. Şimdi bak bu büyük bir olay. Tören düzenlerse vereceği cevabın kaç misli olacağını bütün dünya ilan anlamına gelir. Bak tören düzenliyoruz. Yarın Lübnan'ı yerle bir edeceğiz. Ama bir daha söylüyoruz. Lübnan'da hayatını kaybeden binlerce sivil. Gazze'de sivil. Bunlar sivil değil. Ortada bir savaş suçu yok. Ama İsrail savaş suçlusu. Bunu bir kere daha vurgulamakta fayda var. Uluslararası hukuk açısından Hizbullah hiçbir savaş suçu işlemedi. Meşru müdafaa. Meşru müdafaa. Ve şimdi savaş başlıyor olabilir. O yüzden Ama bunu meşru vurguladım. ordu da değil mi? Bir O yüzden görüntü- uluslararası hukuka tabi mi? Ama Hizbullah'ı Lübnan Lübnan kabul ordusu. ediyor. İşte Taif Antlaşması şöyle bir bakın. silahlı güç. Ama O yüzden meşruiyeti var yani. Meşruiyeti Siz var mı? elinize silah aldığınızda uluslararası hukuku tanıyıp tanımamak sizinle ilgili bir şey. Yani siz uyarsanız... Uluslararası hukuk onu tanıyor mu? Onu, Ha, o tanımaz tanımaz olabilir da ama hukuk Hizbullah onu uyuyor. tanıyor İpek mu? hocam aslında sorduğu yer önemli. Uluslararası hukuk açısından Hizbullah'ı ordu olarak tanıyor mu? Taif karşısında Tanımıyor bir- canım. tanım- Bir Terör örgütü özne olarak gören- kabul ediyor mu yani? Amerika Karşısında terör bir... örgütü diyor mesela Hizbullah. O ne dedi Tamam, onun önemli dediği değil önemli. ama Tabii. önemli. Ha, Taif onun- Antlaşması Hizbullah'ın eline silah verdi. Bu bir antlaşma. Anlaşma. Ama o Tanınıyor başka yani. bir Etkili, şey. O hani meşrulaştı. Lübnan'daki iç savaştan sonra bütün örgütlerin silahı alındı. Hizbullah'ın alınmadı. silahı alınmadı. Demek ki meşru. Ama Meşru. uluslararası hukuk Tartışmalı kendini bir başlık açtınız o zaman benim Özne anladığım. kabul Meşru. ediyor. Eğer meşru Muhatap. olarak O taife tanımlıyorsa Hizbullah'ı ordu olarak Meşru. uluslararası hukuk meşru müdafaa saymaz. Biz şimdi Terör örgütü bu olarak arada görüyor. Tartıştığımız yerde şimdi Yo, hayır hala daha arkadaşlar, şimdi o yani- İsrail o kadar saldırı düzenlemişken hala da Göksu, Değil mi? hukuk tartışmamız da trajikomik. İsrail gayrimeşru bir devlettir. Gayrimeşru olan devletin attığı bütün adımlar gayrimeşrudur. O yüzden Hizbullah'ın verdiği cevabın meşruiyetinin sorgulanması bile kıymet harbiyesi olmayan bir konudur. Ama biz yine centilmence söyleyelim. Lübnan Dışişleri Bakanı Hizbullah'ın cevap hakkı vardır dedi. Bakın devlet kendi yapısına cevap hakkı vardır diyorsa Hizbullah'ın meşruiyeti tartışmasızdır. Evet. Bir sosyal Uluslararası medya- hukukta Net, nefs net. müdafaa olarak geçer değil mi? Tabii. Uluslararası hukukta bir devlet birini terör örgütü olarak kabul ediliyorsa Amerika Birleşik Devletleri Hizbullah'ı terör örgütü Evet. olarak kabul ediyor. O zaman Hiçbir kıymeti yok. Hocam neden? hukuk mu kaldı ya? hayır ama hukuk terör- değil. Hayır ama biz şimdi yine İpek Hocam'ın konuşalım dediği yani. yer şimdi bu saldırıyı kalkıp Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail diyecek ki onların ağzıyla söyleyeyim. Teröristler geldi askerlerime saldırdı Zaten derse öyle diyor. bunun Biz kabul zaten etmediğimize göre terör evet, örgütü değil burada mesela. neyi Türkiye Bilimsel böyle. olarak söylemiş olalım o zaman. Çünkü bilim insanlarının bu zorunluluğu var. Evet. Objektif kurallar. Evet. Uluslararası bir terör tanımı yok. Yok mu? Her devlet maalesef hala kendi teröristini desteklemeye, beslemeye devam ediyor. YPG terör örgütü mü? Tabii ki evet. Ama ABD ne diyor? Benim kara gücüm diyor. Kara gücüm Kara diyor. gücüm kurtuluş diyor ya, gücü. bırak terör. O yüzden ABD'nin ve İsrail'in bir yapıyı nasıl tanımladığının hiçbir kıymet harbiyesi yok. Özellikle de bu biz ikisi. nasıl tanımlıyoruz? Özellikle Bu konuda Peki bak bitmiş olan Birleşmiş terör- Milletler'e göre Bir ne de hocam, ifade Coşkun hocam. Hiç. Bu o da ifade etsin. sosyal medyada şimdi bir görüntü izliyorum bir Telegram kanalı üzerinden. Bunu yayına biz veremeyiz ama şöyle saldırının bir yemekhaneye yapıldığı net, Kesin. açık. Evet, burası bir yemekhane. Sadece bu görüntüde görülebildiği Ve çok geniş kadarıyla bir alan, dümdüz geniş bir evet, arazi. kısa bir görüntü olmasına rağmen onlarca şey var. Yaralı var, yerde yatan işgalci var. Bir de büyük bir yemekhane. Büyük bir yemekhane. dedim ya. Yani demin konuştuğumuz gibi, Mesela 5 tabur dedim ya, her taburun da bölükleri var, her bölüğün yemekhanesi Evet, var. evet. Belki 2 bölük bir arada Belki yiyor. tabur yemekhanesi var, belki tabur yemekhanesi. olabilir. Şimdi Ama Hizbullah mı vurmuş oldu bu insanları? Bu insanları Hizbullah mı vurmuş oldu yoksa Netanyahu mu vurmuş oldu? Ya burada kim hayatını kaybederse kaybetsin bunun sorumlusu İsrail'dir. o soru İsrail halkının soracağı soru. Tabii bunlar bir de asker hocam ama. Yani bunlar savaşçı, savaşa Asker değil, girdikleri terörist. için. Bunun sonunu Yani biliyorlar. dolayısıyla uluslararası hukuk çerçevesinde o yani genel konuşulan şeyle söylüyorum. Bir de hem askerler hem işgalci asker bunlar. Dolayısıyla Coşkun Hoca'nın dediği gibi terörist sıfatı bile verebilirsin bunları. Terör tanımı madem her devletin kendi Farklı. tanımı var. Bizim de vicdanımız var tanım itibariyle. Biz şu Orta Doğu'da terörü bir tek İsrail'de gördük. İsrail dışında terörizm uygulayan yok yani. Bu yapıyor bu işi. Şu anda gördüğümüz o. Emrah, Başka çocuk öldüren ne yok. konuşuluyor sıcak bir başlık olarak Bir de PKK var aynı. Ha, bir de zihniyete PKK sahip. var, bravo. En son Ortak sana var. döndüğümüzde aktarmıştın ama
Bir bilgileri hem tekrar teyit edelim hem de var mı elinde son dakika sıcak bir bilgi? Göksu, şöyle tekrar edelim, akşam saatlerinde İsrail'in kuzeyinde önemli bir üst komutanlığında Hizbullah tarafından bir saldırı yapıldı. SİHA'yla yapıldı, silahlı hava aracıyla yapıldı. Füze önce Golani üst komutanlığına isabet etti, ardından o SİHA'nın da infilak ettiği ifade ediliyor. Yani hedefi tam isabetle vurduğu bilgisi var. Hizbullah özellikle burada İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye hedef aldığını ifade ediyor. Hala netlik kazanmış değil. İlk etapta 10 yaralı vardı, 20'ye çıktı, 30'a çıktı. Şu anda 67 yaralının olduğu bilgisi var. Bazı kaynaklarda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 40 olduğu olabileceği değerlendiriliyor. Yani çok farklı bilgiler geliyor, sıcak bilgiler çünkü arka arkaya geliyor. Bir televizyonlara yayın yasağı getirildi, bunu söyleyelim. Çok sayıda helikopter, ambulans bölgeye ulaştı ve bölgede Hizbullah'ın duyurusuyla sivillerin uzaklaşması gerektiği söylendi ve ardından İsrail ordusu da bölgedeki araştırmalarına devam ettiklerini, alarmların devreye girmediğini, hava savunma sisteminin devreye girmediğini, yani bir müdahale gerçekleşemediğini kabul etmeye başlamış durumdalar. Bunu sorguluyorlardı. Bazı bilgiler özellikle çalışmadığını, sirenlerin çalmadığını, onu fark edemediklerini kabul etmiş durumdalar. Bunu da söyleyelim. Şimdi şöyle Yaralıların devam sayısı edelim mi? artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ne derece? Doğru, evet. Tabii. Ya şunu merak ediyorum Emrah. Yaklaşık bir senedir de aslında sen de İsrail'de, Tel Aviv'de olaylar başladığından itibaren takip ediyorsun ve bize aktarıyorsun. 7 Ekim'de de bunu sorduk. Bu kadar güçlü bir Mossad varsa istihbarati açıdan nasıl 7 Ekim'i fark etmedi, bilemedi, duymadı? Duymak mı istemedi? Kendine işte bir Amerika Birleşik Devletleri seçime giderken alan açıp saldırabildiği kadar saldırmak, can yakmak. Savunma sisteminin devreye girmemesi İsrail'de mümkün mü Emrah? Yani sonuçta bu bir insan yapımı. Her ne kadar çok fazla kapsamlı özellikleri varsa da böylesine sistemlerin bazen açıkları olabiliyor. Bunu teknik uzmanlar daha iyi bilecektir ama özellikle bizim değerlendirmemiz arasında, yani benim en azından geride bıraktığımız zaman diliminde İran'ın saldırılarında engellendiği oldu, engellenemediği oldu. Gazze şeridi içerisinden atılanlardan engellenemeyen oldu. Yani tam anlamıyla dört dörtlük çalışıyor demek söz konusu değil. Ve bu sistemler yaklaşık bir yıldır yoruldu, yorgun. Kuzeyde, ülkenin merkezi yerlerinde, Gazze şeridinde. Dolayısıyla bu füzeleri atan Hizbullah da sistemleri araştırıyor, bakıyor ve açıklarını da muhtemelen yakalıyorlar ki ya da bu sistemlere silah takviyesi mi yapılmadı, belki alarmların teknik bakımları mı yapılmadı? Yani çok girip bir konu, çok karmaşık. Dolayısıyla muhtemelen bir açık oluşmuş ve bu açığı da değerlendirmiş görünüyor Hizbullah kanadı. Emrah, bir bilgileri tekrar senden dinleyelim. İsrail basınını da yakından takip ediyorsun. Biz burada konuşurken aslında sana da zaman ve imkan tanıyorum bilgileri teyit edebilmem ve sıcak bilgilerle izleyicilerimize aktarabilmen açısından. Ve bize sondan başlayıp bir başa dönebilir misin bu akşamın en sıcak gelişmesi içeriğiyle? Sondan başlayalım. Göksu, bu akşam Hizbullah İsrail'in kuzeyinde bir üssü hedef aldı. Üssün adı Golani Üssü, Golani Tugayı diye geçiyor. Buraya bir insansız hava aracı İsrail topraklarına girdi, tanımlanamadı ve Golani Üssü'nde önce bir atış yaptı ve ardından kendi de infilak oldu.
bir yemekhanenin Golan üstünde Tugay'ında yemekhanenin hedef alındığı, o sırada askerlerin yemek yediği ve bu komutanlığın kuzey komutanlıklardan bir tanesi çok seçkin askerlerle, seçkin burada görev yapan askerlerin eğitim aldığı, özellikle üstte uçakların, kara birliklerinin bir piyade birliği olması nedeniyle değerli bir üs ve komutanlık daha önce başka bir noktadaydı. Kuzeyde Lübnan'la çatışmalar nedeniyle kuzeye kaydırıldı. Golan, Nahariya, Hayfa üçgeni arasında yer alan bir noktada ve daha önce Hizbullah tarafından Ramay David hava üssü de hedef alınmıştı. Hava üssü bir kez daha farklı bir noktada hedef alındı. Burada komutan Herzi Halevi'nin olma ihtimali değerlendiriliyor, araştırılıyor. Bunları söyleyelim. Yaralılar konusunda 67 kişinin yaralı olduğu bilgisi var. Hayatını kaybedenlerle ilgili çok farklı bilgiler var. Resmi açıklamayı bekliyoruz. Resmi açıklama henüz yapılabilmiş değil ama İsrail haber kanallarının geçtiği ilk etapta 40 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi vardı. Bu bilgiyi aslında şu anda düzeltmeye de başlıyorlar. Sayı çok daha mı fazla yoksa çok daha mı az, bunu göreceğiz. Ama biz İsrail haber kaynaklarını tarayıp açıkçası uluslararası basın yayın kuruluşlarının da bilgileri, bölgedeki özellikle kaynakların aktardığı bilgileri buradan iletiyoruz. Ama özeti, akşamın manşeti, İsrail en zor gecesini geçiriyor. Bunu da kendileri televizyonların alt KJ'lerinde son dakika bilgisi olarak paylaşıyor Göksu. Önce Aslında bu 40 ölü haberini geçtiler. Sonra bu yayın yasağıyla beraber Emrah ilginç bir şey söylüyor. Bakın evvela 40 kişinin öldüğü, dolayısıyla yaralı sayısı da daha fazla olması icap eder. Onu geçtiler. Sonra tasih ettiler hızlı bir şekilde. Başka yayın organları devreye girdi. 40 yaralı, 3 ölü, 6'sının durumu kritik, 9'u ağır falan demeye başladılar. Sonra yaralı sayısı önce 53, sonra 67 olarak açıklandı. Sosyal medyaya düşen görüntüler bir defa yani soykırımcı ordunun askerlerini zırıl zırıl ağlarken gösteriyor. Onu görüyoruz yani. Buradan şunu görüyoruz. Bunlarda yürek yok. Yani biz burada gösteremeyiz televizyonda ama o görüntüler yayıldı. Zırıl zırıl ağlıyorlar. Zaten yürek olmadığını altlarını ıslatmışlar. Çünkü bunlar çocuk değil. Çocuk öldürürken kolay. Çocuk öldürmek kolay. Fakat karşında gerçek bir güç olduğunda erkek gibi savaşman, özür dilerim kadınlardan bu tabir olduğu için söylüyorum. Yani mertçe savaşman diyelim, öyle daha doğru söyleyelim. Mertçe savaşman gerektiğinde o zaman karşında gerçek bir ordu olduğunda o zaman görüyoruz ki sende hiçbir numara yokmuş. Sadece Amerika'nın sana verdiği silahla, ahlaksız ideolojinle insanları öldürmeyi biliyormuşsun. Şimdi görüntüler gelmeye başladı. Büyük bir ihtimalle sayı yüzlerle ifade edilecek. Çünkü oradaki yemekhane görüntülerinde gerçekten hocam zannediyorum bölükten daha büyük bir birliğin yemekhanesi orası. Yani bir de oturma düzeni L şeklinde yapılmış. Bakın o enteresan, onu da paylaşmak istiyorum. Şimdi, yani normal yemekhane düzeni biliyorsunuz yemekhane düzeni çizgi şeklindedir. Fakat L şeklinde yaparsanız üst düzey birimi. Bravo. Tören olması icap eder. Bir tören olması ya bir doğum günü kutlaması olacak bir şey. Yani şöyle düşünün L olarak. Evet. Demek ki Genelkurmay Başkanı var mı sorusunun iddiası var olduğunu gösterecek deliller. Zaten böyle şeyler var evet. Göksu zaten bugün çok acı bir günümüzden ben onu anlıyorum. Yani o bir ülke için travma. Genelkurmay Başkanı sıfatıyla ortada gezdirdiğin terörist Orduyu başı yöneten isim. bir anda tabii Orduyu bir numarası. yönetiyor, bir numarası. Bir numarası terörist başının ve onun etkisiz hale Soykırım suçlusu bunların hepsi ya. Bunların hepsi soykırım suçlusu. Bravo. Şu an bunlar yani şeyden var. Goebbels, Hitler o ekipten bahsediyoruz biz şu anda. Gaffar zaten biz burada bunlar korkak, bunlar yani kişiliksiz derken kim ve nefretten söylediğimiz zannediliyordu. Değil ya, sahadaki gerçeği söylüyorduk biz. Yani bunların savaşma kabiliyeti yok, bunlarda cesaret yok, bunlarda yürek yok. İşte ağladığın görüntüler ligde değil ha. Evet. Daha önce böyle bu Hamas zamanında yaptığı mücadelede o soykırım ve katliamda aldığı darbeden sonra böyle ağlayan, zırıl zırıl ağlayan, duvar dibine oturmuş tonla Coşkun İsrail hocam teröristi dünyada vardı. savaşırken altına bez bağlayan tek ordudur İsrail ordusu. O kadar. Bu kayda geçen bir şey yani. Bunların cezasını Uluslararası Ceza Mahkemesi verecekti. Veremedi.
daha erken ceza kesilmiş oldu. Ha, şimdi burada yalnız şunu da söyleyeyim. Bana göre bugün milat. Herhalde Tabii. Levent Hocam dedi. O doğru bir tespit. Bugün milat ve bana göre daha savaş yeni başlıyor. Adı savaşsa eğer bu işin. Bugüne kadar adı savaş değildi. Hizbullah bugün başlatmış oldu. Şimdi bak İsrail sivillere karşıydı. Şimdi işin rengi değişti. hep söylediğim bir husus var. İşte o Gaffar'ın altı bezli kadroya bir sızma girişiminde bulunsa Hizbullah o alanı dar eder diyorduk. Ama ısrarla yapılmıyordu. Veya işte bu tür saldırılar ısrarla bir şekilde engelleniyordu. O nedenle kör dövüşü diye adlandırdım. Şimdi o tepe kadrolardaki çözülme başlayınca altta zaten bir sorgu vardı. O olaylardan da önce. Niye biz hep pasifiz? Niye biz hep Kim sızdı, öyle kim lafta sızdırıyor? kalıyoruz? Dolayısıyla gerçek güç buydu. Ve bu eğer kullanırlarsa ki ben kullanacakları kanaatindeyim, alanı dar ederler. Bir de- Ve o koca koca tankların tenekeye döndüğünü hep birlikte görürüz hocam. Buyurun. Bir de bu Hizbullah'ın aslında iyi örgütlendiğini gösteriyor. Yani komuta kademesindeki komutanlarını kaybettiği halde böyle bir saldırı yapabiliyorsa o zaman Hizbullah'ı kolay kolay oradan kaldıramayacaklarını aslında artık Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasına iyice sokması gerekiyor.